Bu ay içerisinde kendinizi mutlu etmek için neler satın aldınız? 1938 yılında başlayan bir araştırma var. Harvard Üniversitesi tarafından yapılıyor. Başlangıçta üniversitedeki erkek öğrenciler alınmış. Diğer tarafta ise daha düşük gelirli kasabadaki genç erkek bireyler alınmış. Ve yıllar içerisinde hala günümüzde de devam eden bir çalışma bu. Yıllar içerisinde bu kişilerin aileleri de, eşleri, çocukları da çalışmaya dahil edilmiş. Çalışmanın amacı şu: bir insan bütün hayatı boyunca neyle mutlu olur? Nasıl yaşarsa mutlu olur? Onu ne mutlu eder? Bunu araştırmak istemişler. Tabii ki birçok parametreye bakmışlar zaman içerisinde. Çalışmanın sonucunu size söyleyeyim. Bir insanı para değil, şöhret değil, yakın çevresiyle kurduğu kopmaz ve sağlıklı bağlar mutlu ediyormuş. Bu araştırmayı ve sonucunu da cebimize alıyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Bugün 1 Ekim, yeni bir aya geçtik. Biraz sohbet havasında ilerleyeceğiz. Belli böyle küçük küçük parçalardan bahsedeceğim size ama hepsini bir bütün olarak tamamlayacağız videonun sonuna geldiğimiz zaman. Dünya üzerindeki anlaşmazlıklar ve kavgalar hangi sebeplerden çıkıyor diye baktığımız zaman ben 3 tane sebep belirledim. Birincisi tabii ki para. İkincisi şöhret, ün. İçerisine egoyu ve kişinin arzularını da katabiliriz. Üçüncüsü ise kontrol, güç ve iktidar. Bu üçü zaten birbirleriyle paralel bir kısır döngüye giriyor. Para şöhreti getiriyor, şöhret gücü, iktidarı getiriyor. Güç ve iktidarda kalabilmek için para gerekiyor gibi bir kısır döngü içerisinde birbirini besleyen bir sistem bu. Para konusunu ele alalım hep birlikte. Para konusunun içerisinde tüketim çılgınlığını da ele alacağız ve tüketim çılgınlığını sadece maddi alışveriş üzerine değil de kişinin kendini tüketmesi üzerine de bir kavram atacağım ortaya. Para bana göre bir dönüşüm aracıdır. Yani elimizde tuttuğumuz fiziksel bir kağıt parçası aslında bir dönüşümdür. Siz o parayı neye harcıyorsanız aslında onun dönüşmüş haline sahip oluyorsunuz. Elinizde bir miktar para var diyelim. O miktar parayla siz bir aylık bir kursa katılabilirsiniz. Mesela bir müzik aleti öğrenmek istiyorsunuzdur. O parayı verirsiniz ve karşılığında bir hobi edinirsiniz. Bir enstrüman çalmaya başlayabilirsiniz. Veya o parayı yasaklı maddeler için kullanabilirsiniz. Veya o parayı sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz, aslında hiç ihtiyacınız olmayan maddesel şeyleri alıp evinize doldurarak da değerlendirebilirsiniz. Size videonun başında bir soru sormuştum. Bu ay kendinizi mutlu etmek için ne satın aldınız demiştim. Belki bu videoyu izleyenler arasında çok fazla yoktur. Çünkü belli bir bilinç seviyesindeki kişilerin bu videoları merak edip tıkladığını düşünüyorum. Ama ister istemez hepimiz yine de bu tuzaklara düşebiliyoruz. Çünkü öyle bir şey ki sosyal medyanın zaten bize verdiği, dayattığı kötülüklerden bahsettiğim bir videom vardı. Onun içerisine tüketim çılgınlığını da katabiliriz. Zaten kapitalist bir sistemin içinde yaşıyoruz ve kapitalizmin devam etmesi için sürekli üretimin devam etmesi için de sürekli tüketim yapmamız gerekiyor. Yani bizi bir şekilde buna zaten sürüklüyorlar ve sürekli bir şeyler moda oluyor. Sürekli bir akım ortaya çıkıyor. Videolarda görüyorsunuz işte ihtiyacım olmasa da aldığım ürünler, çok gereksiz, çok alakasız şeylerle insanlar evlerini dolduruyorlar. Şimdi çok ünlü bir markanın son seri telefonu çıktı ve insanlar ona sahip olmak istiyorlar. Hatta şöyle videolar görmüştüm. Kadın o telefonu elinde tutuyor, kocası veya işte annesi tabii espri adı altında bunu paylaşıyorlar. İşte böbrek tarafına bir pansuman koymuş. Hani böbreğimizi verdik. Çünkü bu telefonlar çok pahalı. Bu telefonu alabilmek için hani böyle bir tüketim çılgınlığı veya başka bir fotoğraf görmüştüm. Bunu muhakkak sizinle paylaşmam gerekiyor diye düşünmüştüm. Bu modelin satın alamayanlar için bu model görünümlü telefon kılıfı. Yani şöyle bir şey, bu ürün sizin değil ama siz insanlara kendinizi buna sahip olmuş gibi göstermek için böyle bir kılıf alıyorsunuz ve insanlar tarafından statü kazanıyorsunuz. Gerçekten günümüzün hastalıklı yapısından bir tanesi de bu. Kişinin bir şekilde elde ettiği maddi bir ürünü insanlara göstererek o insanların arkadaşlığını kazanmak veya statü veya işte konuşulmak. Bunun daha da kötüsü işte bu örnekte verdiğim gibi sahip olmadığı ama sahipmiş gibi gösterdiklerinden bunu elde etmesi. Bu da çok fazla. Burada bir parantez açmak istiyorum. Para dönüşümdür demiştim ya. Para elbette ki konforlu ve bize bir getirisi olacak ürünleri almakta hiçbir sakınca yok. Teknolojiyi tabii ki de takip edeceğiz. Ben mesela şu an size video çekiyorum. YouTube'da videolar üretiyorum kendimce. Ve bu yeni çıkan model telefonun 2 alt modeli
Ben de var çünkü ben kamera kullanmıyorum. Bir telefonum var. İyi kamerası olması gerektiğini düşünüyorum ve o model şu an için bana yetiyor. Bir tane tripodum var, bir tane de mikrofonum var. Daha düşük bir model olsaydı ve kameram iyi olmasaydı güzel bir kameralı telefon almak isterdim. Bu tüketim çılgınlığına girmiyor çünkü ben parayı işimi kolaylaştıracak ve daha verim elde etmek için harcamış oluyorum. Ama şu an koştur koştur başka ihtiyaçlarım varken bu markanın son çıkan modelini almama gerek yok. Alırsam ve daha da kötü bir şekilde ben bunu borçlanarak alırsam ve daha da kötü bir şekilde ben bu telefonu elimde tutup ben bunu aldım diye insanlar arasında bir statü, bir konum elde etmek için alıyorsam bu işin zaten en hastalıklı ve en kötü boyutu. Tüketim çılgınlığının altında yatan sebeplerden bir tanesi zaten bu insanlar arasında bir yer edinme çabası. Tüketim çılgınlığını sadece madde olarak sahip olduğumuz maddeler değil de kendimizi tüketerek de yapıyoruz. Tükenmişlik sendromu diye bir şey var. Bunu şuna bağlayacağım. Bence çoğumuzda olan bir durum. Tabii ki de bunun birçok sebebi var. Birçok sebebi var ama şuna bağlamak istiyorum ben. İnsanlar sürekli ürünler alıyorlar ve kendi içlerindeki boşlukları o ürünlerle doldurmak istiyorlar ya. Mutluluğu ona sahip olmak olarak görüyor ya. Ben bunu alırsam mutlu olacağım diye düşünüyor. Ama unutmayalım ki hayatta her şey ama her şey karşılıklıdır. Her şey için bir bedel ödüyoruz. Bir işte çalışıyoruz, bir maaş alacağız bunun karşılığında. Evet ama o işte sevmediğimiz bir işse bu. Sevdiğimiz bir işse kazanımlı oluyor. Zaten mutlu oluyorum ama para da kazanıyorum bunun getirisi olarak. Sevmediğimiz bir işte maaş için çalıştığımız zaman para alıyorum. Evet ama ben ona zamanımı veriyorum ve hayatımdan vermiş oluyorum. Bedelini ödüyorum. Veya ben YouTube'da güzel bir yere gelmek istiyorum. İyi bir takipçi sayısı elde etmek istiyorum. Videolarımın çok izlenmesini istiyorum. Ama bunun için bir bedel ödemem gerekiyor. Oturup video çekmem gerekiyor ve işte bir şeyler araştırmam gerekiyor. Zaman harcamam lazım. Videoyu kapattıktan sonra onu editlemem gerekiyor gibi. Bunun bir bedeli var. Şimdi biz sürekli bir tüketim çılgınlığı döngüsü içerisine girdiğimiz zaman evet eşyaları alıyoruz ama günün sonunda o eşyalar bizi mutlu etmediği için biz kendimizden de tüketmiş oluyoruz. O boş eşyalarla kendi boşluğumuzu doldurmaya çalışırken aslında günün sonunda mutlu olmadığımızı görerek bu çabanın da beyhude olduğunu görüyoruz ve kendimizi tüketmiş oluyoruz. Bunu buraya bağlamak istedim. İkincisi şöhret demiştim. Şöhret, ün çok tehlikeli bir şey ve bu da maalesef ki şu an çok hastalıklı ve çok yoğun bir şekilde yaşanılan bir durum. Eskisinden daha çok yaşanılıyor. Çünkü artık herkesin elinde telefon var ve herkes her yerden yayın yapabiliyor ve herkes her an şöhret olabilme potansiyelinde. Bunun çok dezavantajları var. İyi anlamda artıları var. Şu an ben bir şeyler anlatarak YouTube'da iyi bir yere gelmek istiyorum. Kimi müzik yaparak iyi bir yere gelmek ister. Kimi okuduğu kitapları anlatıp ama kimi ise telefonun karşısında abuk subuk hareketlerle şöhret oluyor ki onlar daha çok şöhret oluyorlar. Bu kısmın zararlarından yine bahsettiğim sosyal medyadaki fenomenler videomu izleyebilirsiniz. Üçüncü ve belki daha çok konuşmam gereken konu güç demiştim ya. Güç, iktidar ve kontrol isteği. Bunlar yine güç başlığının altına alınabilecek konular. Ve bu da üçüncü ve en güçlü, en kendini göstermeden arka planda insanları dünyanın düzenini bozan, kaosa sürükleyen ve bu diğer ikisinden beslenen bir kavram. En basitinden bahsedelim. İş yerindeki kötü yöneticiler ve kötü patronlar. Bunlardan bahsedebiliriz. Anneannemin bir lafı vardı. Eskiden bunu söylerdi. Bir insanı tanımak için ya ona para vereceksin ya mevki. Bu ikisini ya da birini elde ettikten sonra o kişi değişmiyorsa zaten gerçek hakiki biridir derdi. Ama şu an günümüzde bir insana mevki verdiğiniz zaman, bir insanın eline güç verildiği zaman o insanın çok değişebildiğini gördük. Ve bu en yakınımızdan olabilir, iş arkadaşlarımızdan olabilir. Ben kendimden çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Çalıştığım yerde aynı statüde olduğu bir arkadaşım vardı. O zamanlar iyiydi, güzeldi. Daha sonrasında bu kişi bir şekilde daha üst bir konuma geçtikten sonra hep şunu söylerim. En kötü mobbing, kibar yapılan mobbingtir. Arkadaşınız olduğu için hani aranızda bir samimiyet kendinizce olduğu için anlamıyorsunuz ama o kişi bir mevki elde ettikten sonra sizi bir şekilde bastırmak, kendi dediğini yapmak hep şöyle de olur ya zaten kendinle aynı statüde olan kişinin üst statüsüne yeterli olmamana rağmen geldiğin için o kişiyi ezme ihtiyacı hissedersin. Çünkü o senin bir önceki o statüye erişmediğin zamanki
halini sana hatırlatır. Ve çok tehlikeli buluyorum böyle insanları. Çok hırslı insanları sevmiyorum. Hırs bir noktada hani dozunu aşmadığın takdirde belki güzel bir şeydir. Bende pek olmayan bir durum. Sana bir itici güç verir. Hani başarını tetikler. Evet, ama hırs gerçekten de çok sıkıntılı bir olay. Çünkü hırslı insan para için, şöhret için, mevki için yapmayacağı şey yoktur. Ve bu insanlardan çok korkarım. Ve benim de hani böyle yoğun bir şekilde bunu gördüğüm bir dönem olmuştu. Bir insanın nasıl mevki verilince değişeceği ve size ve çevresine nasıl zararlar verebileceğini, o kişinin artık işinden bile soğutacak, ona belki hani hastalık bile yaşatacak noktaya getirebileceği konumunu görmüş oldum. Bugün biraz daha sohbet havasında geçecek demiştim. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bunları aslında tüketim çılgınlığı ve sürekli tüketme ihtiyacımız üzerinden ele almak istemiştim ama biraz parçalara da bölmek istedim ve 3 parçaya böldüm. İnsanların kendini maddeler üzerinden, para üzerinden değerli kılmasından biraz daha bahsetmek istiyorum. Mesela para elbette ki hepimiz için önemli ama yine bahsettiğim gibi ne için kullandığımıza göre değişir veya parayla kendimizi daha değerli, daha içi dolu yapamayız. Belki bir yere kadar o noktalara gelebiliriz ama bir yerden sonra insanlar bizim içimizdeki boşsa içimiz, o boşluğu ve o çiğliği zaten görecektir. Mesela bana şey diyenler oluyor, işte arka planın çok güzel değil, arka planın hani değişse, daha güzel olsa daha çok kişi seni izler. Şöyle, evet, arka planım şu an için şartlarım bu şekilde ve arka planım böyle. Daha sonra burası geçici konakladığım bir yer ve daha sonra eve çıktığım zaman daha güzel bir şartlar oluşturmayı düşünüyorum kendime. Evet, belki o söyleyenler haklı çünkü günümüzde artık her şey estetik, her şeyin böyle kusursuz olduğu, her şeyin çok güzel olduğu. Ben de aslında severim, hani böyle güzel görünen şeyler benim de hoşuma gider. Bir noktaya kadar bu söylemi anlayabiliyorum ama ben de şu açıdan bakıyorum olaylara. Şu an için böyle, hani imkanım bu şekilde ve ben o kişiler gibi düşünseydim, ya benim şu an fiziksel şartlarım el vermiyor. Sosyal medyada belki beni binlerce kişi izleyecek. Ben yapmayayım, daha güzel bir yere geçtiğim zaman, şartlarımı da oluşturduğum zaman yapayım gibi bir düşünce içine girseydim ben YouTube'a hiç başlamayacaktım. Ama şöyle düşündüm. Evet, şartlarım bu. Ben zaten şu arka plan değilim. Ben buyum. Ben konuştuğum sözlerimle veya düşüncelerimle insanlara bir şeyler katarak burada var olmak istiyorum. Sadece fiziksel gösteriş için burada yokum diye YouTube'a başladım ve bunu da hiç önemsemedim. Ve bunu anlatma sebebim hani belki beni dinleyenlere hani bu konuda bir cesaretlendirme verir miyim diye de bu konuya girmek istedim. Özellikle girmek istedim. Siz kendinizi doldurduğunuz zaman bilgi olarak, insanlık olarak, elbette ki güzellikler isteyeceğiz, güzel giyinmek isteyeceğiz, güzel bir evde oturmak isteyeceğiz ama sadece bunlar değil, öncelikle sizin kendinizi doldurmanız, daha sonra onlar da onun sonrasında olabilecek şeyler ama sadece fiziksel görüntü veya sadece maddesel şeyler sizi bir yere kadar götürür. Ondan sonra az önce bahsettiğim gibi o çiğlik ve o boşluk sizi bir noktada artık tökezletecek, gidemeyecek noktaya geleceksiniz. Önceliğimiz bu olmalı. Mesela insanlarla tanıştığınız zaman iki tarz insan vardır. Mesela bir insan merhaba ben doktor, merhaba ben mühendis, merhaba işte ben falanca diye kendi mesleğini ilk kimliği olarak söyleyen insan vardır. Veya ikincisi ben Ayşe, Mehmet, Ali diyerek kendinden ilk kendi kimliğini, ana kimliğini ön plana atan insan vardır. Bunu fark etmiş miydiniz? Elbette ki hayatta kendi çabamızla başararak elde ettiğimiz ikinci kimliklerimiz, statümüz, mesleğimiz çok değerli, çok önemli. Ama o bizim ilk kimliğimiz değil. Hakiki olarak ilk kimliğimiz, adımız ve kendi karakterimiz, duruşumuz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu an günümüzde maddi durumu olmayan insandan gerçi varlıklı ve zengin kavramları da farklı. Yani varlıklı olmak ayrı, zengin olmak ayrı. Ama çok iyi konumda ama bunu sindirmemiş bir insandan bahsedelim. İkisi de hep dış görünüş odaklı ya günümüzde. Bu çok fazla var ve bu beni çok irite eden bir şey. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Videonun en başında söylediğim araştırmaya katılıyor musunuz? Bir insanı mutlu eden şey çevresiyle, ailesiyle, yakınlarıyla kurduğu sağlıklı bağlar mıdır? Yoksa başka şeyler de işte paradır, ündür, şöhrettir, güçtür. Bunlar mı insanı uzun vadeli, geçici demiyorum, altını çiziyorum, geçici değil,
kalıcı ve uzun vadeli mutluluk getirir. Yoksa hepsinin içerisinde olduğu bir dengeli pozisyon ama birinci sırayı ki neye verdiğiniz de burada bence önemli. O mu? Bu video biraz böyle kısa, biraz sohbet havasında oldu. Havalar karardı, havalar bozuldu artık. Sonbahar ve kışa doğru geçiyoruz. Biraz modlar düşük. O yüzden hiç video atmamaktansa sizinle böyle karşılıklı biraz sohbet edelim diye bu videoyu hazırladım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.